Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ünlü bir markaya ait güzel bir çantanın bugün sizlerle çalışmasını paylaşacağım. Çantanın orijinali rafya iple hazırlanmış. Ben de yine aynı şekilde rafya iple ördüm. İstediğiniz farklı iplerle hazırlayabilirsiniz. Kağıt ip olur, polyester makrome ipi, pamuk makrome ip, farklı iplerle çalışabileceğiniz harika bir model. Yapımı da oldukça kolay. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Çantanın eni 43 santim, en geniş ağız kısmından ölçtüğüm zaman 43 santim, yükseklik 26 santim ve tabanın derinlikte 17 santim. Çantanın modelini bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Çok şık, güzel bir model, iki renkle hazırlanmış. Çantanın içi de bakın oldukça derin, kullanışlı, güzel bir çanta oldu. İçine astar yapıp orta kapanma yerine çıt çıt dikilebilir. Harika bir model. Burada rafya ipten bir tane natural renk kullandım ve çok az daha mavi ipten kullandım. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz Sensi markasına ait iki renk rafya ip kullanacağım. Renklerimizden bir tanesi natural renk kullanacağız ve diğeri de mavi renk olacak. Rafya iplerini sizlere içeriğinde göstermek istiyorum. İçeriğimiz 250 gram 400 metre uzunluğunda bir ip. Ve çantayı örmek için tığ numaramız ise 4 milimlik bir tığ kullanacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için ilk önce oval taban yapımıyla başlayacağız. Ben burada rafya iple ördüm, hazırladım. Şimdi bu yaptığım oval tabanı sizlere daha iyi anlatmak için pamuk makrome ipiyle anlatmaya çalışacağım. Oval taban yapımıyla ilk önce sizlere burada bilgi vermek istiyorum. Ben burada orta zinciri 26 zincirle başladım ve 12 sıra ördüm. Oval taban istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha küçük veya daha büyük şekilde yapılabilir. Orta zinciri 26 zincir yerine 30 zincirle de başlayabilirsiniz. Daha küçük de başlanabilir. Şimdi bu yaptım, ben oval tabanı ölçüsünde vermek istiyorum sizlere. Tabanın eni 29 santim ve derinlik 17 santimde derinliği var. Çantamızın oval tabanı biraz geniş bir taban olduğu için bu şekilde hazırladım. Şimdi bu yaptığım oval tabanı sizlere anlatmaya çalışacağım. İpimi burada aldım. Ben bu kadar 26 zincirle başlamayacağım. Daha küçük bir boyda anlatacağım. Yine rafya iple de 4 milim tığla ördüm tabanı. Pamuk makrome ipiyle de yine 4 milim tığla öreceğim. Şimdi burada ipimi aldım. İpimi ilk burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Ben burada daha küçük boyda başlayacağım için 15 tane zincirle başlayacağım. 1 2 zincirimi çekip geliyorum. 15 tane zincirimi çektim. Bakın zincirimiz bu şekilde. Şimdi zincirin arkasını çeviriyorum. Bunu arkasını çevirmemdeki sebep oval tabanı yaparken ortada bir boşluk kalmaması için bu işlemi yapıyoruz. Bu şekilde yaparsanız tabanın ortası açıklık olmaz. Şimdi zincirin arkasını çevirdim. Hemen bir önceki, yani 14. zincirin içine batacağım. Bakın arkada duran tek ilmekler var. Bunlara batacağız. Sizler benimle aynı ölçüde yaparsanız 26 zincirin bir önceki zincir 25. zincirin içine batıp bu şekilde sık iğne yapacağız. Şimdi bir önceki zincire battım, ilmek çıkarttım ve birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya ben tabanın başlangıcına mor işaretleyici takacağım. Burası benim başlangıç noktam olacak. Şimdi tekrar yine aynı zincir boşluğuna 2 tane daha sık iğne yapacağım. 2 ve tekrar
aynı yere 3. sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar 3. sık iğnenin içine de işaretleyici takacağım. Şimdi biz burada aynı yere 3 tane sık iğne yaptık. Daha sonraki artırmalarımızı buradaki noktaya göre yapacağız. İşaretleyicilere göre yapacağız. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki zincir boşluğuna batacağım. Hep zincirlerin arkasındaki tek duran ilmeklere batacağım. Birer tane zincirlerin içine batıp bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son zincir boşluğuna ilk başta yaptığımız gibi aynı noktaya 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi bu yaptığım 1. ve 3. sık iğnenin içine işaretleyicimi takacağım. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki, bakın bir önceki şurada bizim yaptığımız sık iğnenin yine karşısındaki dip noktalarına batıp sık iğne yapmış olacağım. Hemen yanındaki boşluğa batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi burada yaptığımız sık iğnelerin dibindeki boşluklara birer tane tekrar sık iğne yapalım. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. İşaretleyiciden bir önceki, bakın bir önceki burada bizim sık iğnenin dibindeki boşluğa son buraya sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada yeni sıraya geçeceğiz. Yeni sıra yaparken ilmek kaydırma, yani burada birleştirme yapmadan tabanımızı spiral şekilde döne döne öreceğiz. O yüzden birleştirme yapmadan direkt başlangıç noktama ilk çiftle başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere 1. sık iğnemi yaptım. Tekrar bu yaptım. Sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Tekrar yine aynı noktaya 2. sık iğnemi yaptım. İşaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başladık. Şimdi 2. sık iğnenin içine 2. çiftimi yapıyorum. Bizim burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Her birine çift batacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere 3. çiftim oluşturacağım. 1 ve 2. Şimdi ikinci yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyicimi takmış oldum ve burada 6 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve işaretleyicinin olduğu yere kadar gelelim. Şimdi diğer taraftaki işaretleyiciye geldim. Bu taraftaki yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız. Şimdi bizim burada 3 tane sık iğnemiz var. Her birine çift batacağım. İlk önce işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftimle başlıyorum. Şimdi bu yaptığım 1. sık iğnenin içine işaretleyici taktım. İlk çiftimi yaptım. Şimdi 2. sık iğnenin içine 2. çiftimi oluşturuyorum. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere de 3. çiftim yapacağım. 1 ve 2. Şimdi ikinci yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici takmış oldum. Yine 6 tane burada sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi yanından itibaren hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp devam ediyorum. Burada birer tane sık iğne yapmaya devam edip başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi bu sırada biz bir tek bir çift sırasını yapacağız. Şimdi direkt bir tek sayı olduğu için direkt bir tek bir çiftle başlayacağım. İşaretleyicinin olduğu yere 1. tekle başlıyorum ve tekrar bu yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. Bir tek, bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yapıyorum. Çift, bir sonraki sık iğnenin içine tek ve bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi tekrar oluşturdum. Bir sonraki sık iğnenin içine tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle bitiriyorum. 1 ve 2. Tekrar bu ikinci yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici takmış oldum. Şimdi ilk burada işaretleyicinin olduğu yere tekle başladık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve çiftle bitirdim. Şimdi diğer tarafa kadar birer tane yanından itibaren
sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlıyorum. Bir tek. Şimdi buraya tekrar işaretleyicimi taktım. Bir sonraki sık iğnenin içine çiftim oluşturacağım. 1, aynı nokta 2. Şimdi bir sonraki sık iğneye tek, bir sonraki sık iğnenin içine çiftimi yaptım. Bir sonraki boşluğa tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift. İkinci yaptığım sık iğnenin içine de tekrar işaretleyici taktım. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve çiftle bitirmiş oldum. Şimdi tekrar yanındaki boşluktan itibaren birer tane tekrar sık iğne yapalım. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Şimdi burada yeni sıraya geçiyorum. 4. sıraya geçeceğiz. Biz bir önceki sırada bir tek bir çift yaptık. Bu sırada 2 tek bir çift sırasını yapacağız. 2 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda bir kuralımız var. Çok kolay bir kural. Kavradığımız zaman hep aynı şekilde ilerliyor. 2 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlayacağız. Bir çift, 2 tek. Yani 2 tek bir çift sırası 2 çift sayı olduğu için önce çiftle başlıyoruz. Bir çift ve 2 tekle devam edeceğim. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk çiftle başlıyorum. Sadece çiftli sıralarda bu şekilde yapacağız. 1, aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Birinci yaptığım sık iğnenin içine işaretleyicimi taktım. Bir çift ve yan yana birer tane sık iğne yapıyorum ve 2 tane tek yaptım. Bakın bir önceki sırada çiftin üzerine tekrar çift denk gelmemiş oluyor. Bu şekilde yapınca çiftin üzerine birer tane sık iğne yapmış olduk. Bir çift, 2 tek. Bir sonraki sık iğnenin içine çift ve tekrar yan yana birer tane sık iğne yaptım. 2 tane tek oldu. Tekrar bir sonraki sık iğnenin içine çift ve yan yana birer tane sık iğne yapacağım. Birinci tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu noktaya ikinci tekle bitirdim ve ikinci tekin içine de işaretleyici takmış oldum. Bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift ve 2 tekle bitirmiş oldum. Tekrar yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta da uygulayacağız. İlk önce çiftle başlıyorum. Çiftimi yaptım ve birinci yaptığım sık iğnenin içine tekrar işaretleyici taktım. Bir çift ve 2 tane yan yana tek yapıyorum. 2, tekrar bir sonraki sık iğneye çift ve bir sonraki sık iğnenin içine 1 ve yanındaki sık iğneye ikinci tek yaptım. Tekrar bir sonraki sık iğneye çift, yanındaki boşluğa birinci tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya ikinci tekle bitirdim ve ikinci tekin içine de işaretleyici takmış oldum. Bir çift, 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift ve 2 tekle bitirdim. Şimdi tekrar yanındaki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yapalım ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. Biz bir önceki sırada 2 tek bir çift sırasını yaptık. Bu sırada 3 tek bir çift sırasını yapacağız. 3 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt tekle başlıyorum. Birinci tekimi yaptım ve işaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekle başladık ve tekrar birinci tekin içine işaretleyici taktım. 1, bir sonraki sık iğne 2, bir sonraki sık iğnenin içine üçüncü teki yaptım. 3 tek ve bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. 3 tek, bir çift. Tekrar aynı şekilde devam edeceğim. 1, 2, 3 tane tek ve bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. Tekrar yine aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3 tane tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle bitiriyorum.
Bu ikinci yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici takmış oldum. İlk işaretleyicinin olduğu noktaya birinci tekle başladık. 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift, 3 tek ve çiftle bitirdim. Tekrar yanındaki boşluktan itibaren yine birer tane sık iğne yapalım ve diğer taraftaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Şimdi buraya da aynı şekilde 3 tek 1 çift yapacağız. İşaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Tekrar yine buraya işaretleyicimi taktım. 1 2 ve 3. 3 tane yan yana sık iğne yaptım ve bir sonraki boşluğa çiftimi oluşturdum. 3 tek 1 çift, tekrar 1 2 3 ve bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. Tekrar 1 2 3 tane tek ve işaretleyicinin olduğu noktaya çiftle bitiriyorum. Ve çift. İkinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 3 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirdim. Tekrar yanındaki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yapalım ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi burada 6. sıraya geçiyorum. Biz bir önceki sırada 3 tek 1 çift yaptık. Bu sırada 4 tek 1 çift sırasını yapacağız. Hep çiftli sıralarda 4 çift sayı olduğu için hep çiftli sıralarda hep aynı şekilde kuralımız var. Kolay bir kural. İlk önce çiftle başlıyorum. 4 tek 1 çiftin 4 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyoruz ve daha sonra 4 tane tek yapıyoruz. 1 çift 4 tek, 1 çift 4 tek, bu şekilde. Sadece çiftli sıralarda ilk önce çiftle başlıyoruz. O şekilde tekli sıralarda hiçbir kuralımız yok. Şimdi bu sırada ilk önce 4 tek 1 çiftin 4 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. İşaretleyicinin olduğu yere çiftimi yaptım. Ve birinci yaptığım sık iğne işaretleyici taktım. Bir çift ve yan yana 4 tane tekim yapacağım. 2 3 ve 4. Bir çift 4 tek ve bir sonraki sık iğneye çift ve tekrar yine yan yana 4 tane tekim oluşturacağım. 2 3 ve 4. Tekrar bir sonraki sık iğneye çift ve tekrar yan yana 4 tane tekim olacak. 2 3 ve işaretleyicinin olduğu noktaya 4. tekimi yaptım ve 4. tekin içine de işaretleyici takmış oldum. 4 tek 1 çiftin ilk önce çiftle başlıyorum. 1 çift 4 tane tek, 1 çift 4 tane tek, 1 çift ve 4 tane tekle bitiriyorum. Şimdi tekrar yanındaki boşluktan itibaren yine birer tane sık iğne yapalım ve diğer taraftaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Yine aynı şekilde ilk önce çiftle başlıyorum. Diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta yapacağız. Şimdi birinci çiftin ilk sık iğnesine işaretleyici taktım. Bir çift ve yan yana 4 tane tek yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bir sonraki sık iğnenin içine çift ve tekrar 4 tane tek yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bir çift 4 tek, tekrar çiftimi oluşturuyorum. Bir çift ve tekrar yan yana 4 tane tekim olacak. 2 3 ve işaretleyicinin olduğu yere 4. tekle bitirdim. 4. tekin içine de tekrar işaretleyici taktım. Bir çift 4 tek, bir çift 4 tane tek, bir çift 4 tane tekle bitirdim.
ve tekrar yanından itibaren birer tane tekrar sık iğne yapalım. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Şimdi burada 7. sıraya geçiyorum. Biz bir önceki sırada 4 tek bir çift sırasını yaptık. Şimdi bu sırada 5 tek bir çift sırasını yapacağız. 5 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt 5 tane tek ve çiftle devam edeceğim. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Tekrar buraya sık iğne işaretleyici taktım. Bir sonraki boşluk 2, 3, 4, 5 tane tek ve bir sonraki boşluğa çift. 5 tek bir çift. Tekrar yine aynı şekilde devam ediyorum. 2, 3, 4, 5 tane tek ve bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift. Ve ikinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. Biz şimdi 5 tek bir çift sırasını yapıyoruz. 5 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt yan yana 5 tane tek yaptım. Bir sonraki çift. 5 tek bir çift, 5 tek ve son işaretleyicinin olduğu yere de çiftle bitirmiş oldum. Tekrar yanındaki sık iğne boşluğuna birer tane tekrar sık iğne yapalım ve işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim, yine aynı diğer tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta uygulayacağız. Şimdi ilk tekle başladım ve buraya sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir sonraki boşluk 2, 3, 4, 5 tane tek ve bir sonraki boşluğa çift. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ve bir sonraki boşluğa çiftimi yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitiriyorum. Ve çift. İkinci yaptığım sık iğneye tekrar işaretleyici taktım. İlk işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başladım. Yan yana 5 tane tek, bir çift, 5 tek, bir çift, 5 tek ve işaretleyicinin olduğu yere çiftle bitirmiş oldum. Şimdi tekrar yanındaki boşluktan itibaren birer tane sık iğne yapalım ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi biz 8. sıraya geçiyoruz. Biz bir önceki sırada 5 tek bir çift sırasını yaptık. 5 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yoktu. Şimdi 8. sırada 6 tek bir çift sırasını yapacağız. 6 çift sayı olduğu için çiftli sıralarda hep ilk önce çiftle başlayıp bir çift 6 tek o şekilde yapacağız. 6 tek bir çift sırasının ilk önce çiftle başlıyorum. Bir çift 6 tek yapacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere ilk buraya çiftle başlıyorum. 2 tane işaretleyicinin olduğu yere sık iğne yaptım. Şimdi birinci yaptım. Sık iğnenin içine işaretleyici taktım. Bir çift ve yan yana 6 tane tek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir çift ve 6 tane tek. Tekrar çift yapıyorum. Bir çift ve yan yana 6 tane tekim olacak. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar çift yapıyorum. Bir çift ve 6 tane tekim olacak. 2, 3, 4, 5
ve işaretleyicinin olduğu yere 6. tekle bitirmiş oldum. Şimdi 6. tekin içine de işaretleyiciyi taktım. 6 tek bir çift sırasında 6 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tek, bir çift ve 6 tane tekle bitirdim. Şimdi yanından itibaren tekrar devam ediyorum. Birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz ve diğer taraftaki işaretleyiciye kadar gelelim. İşaretleyiciye geldim. Aynı bu tarafta yaptığımızın aynısını bu tarafta uygulayacağız. Şimdi ilk önce çiftle başlayacağım. Bir çift ve birinci yaptığım sık iğneye işaretleyici taktım. Şimdi yan yana 6 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir çift 6 tek. Tekrar çiftle devam ediyorum. Bir çift ve yanından itibaren 1 2 3 4 5 ve 6. Bir çift 6 tek. Tekrar çift yapıyorum ve yan yana 6 tane tek yapacağım. 1 2 3 4 5 ve işaretleyicinin olduğu yere 6. tekle bitirdim. Tekrar son yaptığım sık iğnenin içine de işaretleyici takmış oldum. Bir çift 6 tek, bir çift 6 tek, bir çift ve 6 tane tekle bitirdim. Tekrar yanındaki sık iğneden itibaren birer tane tekrar sık iğne yapalım. İşaretleyiciye kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi biz bir önceki sırada 6 tek bir çift sırasını yaptık. 6 çift sayı olduğu için bir çift 6 tek, bir çift 6 tek yapmıştık. Şimdi 9. sıraya geçiyoruz. 9. sırada 7 tek bir çift sırasını yapacağız. 7 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt işaretleyicinin olduğu yere birinci tekle başlıyorum. Yan yana 7 tane tek, 7 tek bir çift, 7 tek bir çift, 7 tek bir çiftle bitiriyorum. Tekrar yine bu tarafta da aynı şekilde 7 tek bir çift sırasını yapacağız. Bir sonraki sırada 10. sıra için 8 tek bir çift sırasını yapacağız. 8 çift sayı olduğu için yine kuralımız aynı şekilde olacak. Yani bir çift 8 tek, bir çift 8 tek bu şekilde yapacağız. Hep çiftli sıralarda ilk önce çiftle başlayacağız. Diğer tarafta da yine aynı şekilde bir çift 8 tek, bir çift 8 tek bu şekilde yapacağız. 11. sıraya geldiğimiz zaman ise ben burada toplamda 12 sıra yaptım. 11. sırada 9 tek bir çift sırasını yapacağız. 9 tek sayı olduğu için hiçbir kuralımız yok. Direkt 9 tek bir çift, 9 tek bir çift, 9 tek bir çiftle devam edeceğiz. Yine aynı diğer tarafta da aynı şekilde 9 tek bir çift yapacağız. Ve son sıraya geçtiğimiz zaman 12. sıra içinse yani 10 tek bir çift sırasında son sıra bizim 12. sıra için 10 tek bir çift sırası 10 çift sayı olduğu için ilk önce çiftle başlıyorum. Bir çift 10 tek, bir çift 10 tek, bir çift 10 tane tekle devam ediyorum. Bu şekilde diğer tarafa da aynısını yapıyoruz ve bu şekilde 12 sıra olan tabanımızı tamamlayacağız. Yani 10 tek bir çift sırasıyla bitirmiş olacağız. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Daha da arttırıp azaltabilirsiniz tabanınızı. Oval taban yapımının ayrı detaylı bir videosu da kanalımda videoların arasında var. Oradan bakabilirsiniz. Yine ben bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oval taban yapımının detaylı videosunu oradan da bakabilirsiniz. Şimdi tabanı bitirdik, tamamladım. Şimdi duvar kısmının örülüşünü birlikte yapalım. Şimdi çantanın duvar kısmını öreceğiz. Burada işaretleyicileri çıkartabiliriz. Sadece benim kırmızı işaretleyici tabanın başlangıç noktası. Yine duvar kısmında başlangıç noktası bizim burası olacak. Şimdi burada işaretleyicinin olduğu yani tabanın başlangıç noktası işaretleyiciyi çıkarttım. Şimdi burada 4-5 sıra duvar kısmına sık iğne gideceğim. Onu yapmak içinse ilk önce bakın sık iğnem benim bu şekilde. Sık iğnenin arka tek kanadına batıyorum. Bakın tabanı şu şekilde çevirdim. Hemen onda bir ilmek, önünde bir ilmek var.
ilmeğe battım. İkisini birlikte aldım. Buraya birleştirme yapmadan buradaki 4-5 sıra sık iğneyi yine spiral şekilde döne döne öreceğim. O yüzden birleştirme yapmadan direkt başlangıç noktamıza bu şekilde batıp yine buraya sık iğne yaptım. Şimdi başlangıç noktam belli olması için alt kısma buraya işaretleyici takacağım. Daha sonra çantamızı bunun hizasında bitireceğiz. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğnemiz bizim bu şekilde. Sık iğnenin üstteki duran tek kanadına batıyorum. Bakın tabanın tersine doğru çevirdim. Hemen önünde bir tane ilmek var. Bu ilmeğin ikisini birlikte alıyorum. Bunu da almamdaki sebep daha sağlam olması için. İsterseniz ikinci buradaki ilmeğe de batmaya da bilirsiniz. Sadece sık iğnenin üstteki tek kanadına da batabilirsiniz. Sağlam olması için ben bu şekilde yapıyorum. İkisine birlikte battım. Sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önünde bakın tabanın ters tarafı oluyor burası. Önünde bir tane daha ilmek var. Buradaki ilmeğe de battım. Tekrar sık iğne yaptım. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Hemen yanındaki sık iğnenin üstteki duran tek kanadı ve onun önündeki ilmeğe batıp tekrar sık iğne. Bakın bu şekilde tabanın keskin bir dönüş yapıyoruz. Bakın burada bir çizgi oluşuyor. Tabanı sık iğnenin sadece tek kanadını aldığımız için altta güzel bir çizgi oluşuyor. Üstteki duran tek kanadı ve onun önünde duran ilmeğe battım. Tekrar sık iğne. Bu şekilde devam edelim. Birer tane her sık iğne boşluğuna batalım. Tabanın tüm çevresine dolanıp ve başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz 4-5 sıra sık iğne gideceğimiz için burada hiç birleştirme yapmadan spiral şekilde döne döne öreceğiz. O yüzden hiç sıranın başında benim buradaki işaretli taktığım nokta sıra başlangıcı. Burada hiç ilmek kaydırma yapmadan direkt ilk yine sık iğnenin içine normal bir şekilde sık iğne yapacağım. Artık bundan sonra sık iğnenin iki kanadını birlikte alacağız. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Burası bizim başlangıç noktamız. Şimdi sık iğnenin ikinci sırasına devam ediyorum. Hiç birleştirme yapmadan sırası gelen sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde ilerleyeceğim. Her sık iğne boşluğuna birer defa yapalım. Buradaki tabanın çevresine dolanalım. En son sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine önümüze gelen sık iğnenin içine birer defa batıp sık iğne yapmaya devam edelim. Şimdi biz ikinci sıradayız. Toplamda 4-5 sıra olacak şekilde ben burayı sık iğne yapacağım. Sizlere en son kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Çantanın duvarına ben burada 5 sıra olacak şekilde sık iğne gittim. Bakın en son tabanı bitirdikten sonra arka ilmekleri alıp ilk sırayı yapmıştık. 2, 4, 5 sıra ördüm. Şimdi 6. sırada yine sık iğne gideceğiz ama sadece rengimizi değiştireceğiz. Mavi renk ipime geçeceğim. Şimdi burada 5. sırayı tamamladığımız zaman bakın başlangıç noktam benim işaretleyicim burası. Tam onun hizasında bitirdim. Şimdi rengimi değiştirmek için hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şimdi burada diğer ipimi alacağım. Şimdi diğer ipimi de bunun ikisinin arasından çıkartacağım. Şimdi burayı tekrar sizlere göstermek istiyorum. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. Buradan ilmek çıkarttım. Bakın tığımda 2 tane ilmeğim var. Şimdi mavi ipimi alıyorum. Alttan birazcık ip bırakıyorum. İpi arada yürütmek için kullanacağız. Şimdi bu şekilde tuttum ve iki ilmeğin arasından mavi ipimi çıkarttım. Şimdi açık renk ipimle asılıp burayı sıkıştırdım. Şimdi devam edeceğim. Buradan hemen yanındaki sık iğneye geçtim. Bakın örerken sadece mavi ipimi yürüteceğim. Yani kısa ipimizi bıraktığımız kısa ipi örerken sık iğnenin içinde kalacak.
Buradaki açık renk ipimi örmeyeceğim. Bunu bekleteceğim bir sonraki sıra için. Bunu örmeyeceğiz. Sadece burada mavi ipimi de kısa ipimi arada bırakacağım. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Ve ilk buraya sık iğnemi yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep birer tane sık iğne boşluklarına batıp ilerleyeceğiz. Bu şekilde devam edelim. Sık iğnelerin içine birer tane batıp tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Başlangıç noktamıza gelmiş olduk. Şimdi bir sıra burada mavi renk ipimle sık iğne gittim. Şimdi 2 sıra tekrar natural renkle öreceğiz. Renk değişimi yapacağız tekrar. Burada rengimizi değiştirmek için ilk başta yaptığım mavi renk sık iğnenin içine battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şimdi burada mavi rengimi bırakıyorum ve natural rengimi aldım. Biz burada ipimizi kopartmamıştık. Bekletiyorduk natural rengimizi. Şimdi bu 2 ilmeğin arasından ipimi çıkarttım ve renk geçişi yapmış oldum. Şimdi burada ben artık mavi renk ipimi burada kopartacağım. Biraz pay bırakıyorum. Örerken, sık iğne yaparken arada bırakacağım onu. Şimdi devam ediyorum burada. Hemen yanındaki rengimizi bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin içine battım. Bakın mavi rengimi de tığın üzerine alıp bunu içeride bırakacağım. Sık iğne yaptım. Bu şekilde tekrar devam edeceğiz. Natural rengimize geçmiş olduk. Tekrar devam edelim sık iğne yapmaya. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman yine hiç birleştirme yapmadan önümüze gelen sık iğneye tekrar sık iğne yaparak bu şekilde natural renkle de 2 sıra sık iğnemizi tamamlayalım. Sıramı tamamladım. 2 sıra natural renkle bitirdik. Tam başladığım noktada bitirmiş oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Yeni sıra için hemen yanındaki İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten kaydırdım. Şimdi burada ilmek kaydırmadan sonra 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanındaki sık iğnenin bir tanesini atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Bakın ilmeğimi uzattım. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde yarım trabzan yaptım. Aynı zamanda çakma sık iğne deniyor. Bu şekilde yarım trabzanı yaptık. Arada bir zincir çektim. Tekrar yanındaki bir sık iğneyi atladım ve ikinci sık iğnenin içine batıp tığımdaki tüm ilmeklerin üçünü birden çıkarttım ve ikinci kafesimi bu şekilde yapmış oldum. Tekrar arada bir zincir, yine bir boşluk atladım ve ikinci sık iğnenin içine tekrar buraya bir yarım trabzan yaptım ve bu şekilde üçüncü kafesimi oluşturmuş oldum. Şimdi üçüncü kafesten sonra burada ben bir artırma yapacağım. Bakın şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Tam tabanın oval kısmının köşesine denk gelecek şekilde burada bir artırma yapacağım. Bir tane ortada yapacağız ve bir tane de diğer ovalin diğer köşesine de bir tane arttırma yapacağım. 3 kafesten sonra arttırmamı yapacağım. Şimdi burada arada tekrar bir zincirimiz olacak. Arttırma yapmak için arada boşluk bırakmayacağım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine battım ve buraya bir yarım trabzan yaptım. Bakın bu şekilde arttırma yapmış oldum. Bir zincir çektim. Arada boşluk bırakmadan hemen yanındaki sık iğneye batmış olduk. Şimdi tekrar arada bir zincir. Yine burada ortaya kadar arada birer sık iğne boşluk bırakıp tekrar kafeslerimi oluşturacağım. Artırmadan sonra kafes sayısını vereceğim sizlere. Bir, tekrar bir boşluk. İkinci kafesimi yaptım. Bir zincir, tekrar bir boşluk bırakıyorum ve üçüncü kafesimi yaptım. Tekrar arada bir zincir ve şimdi burada tekrar dördüncü kafesi yapacağım. Bir boşluk bıraktım ve
dördüncü kafesi yaptım. Bakın artırmadan sonra 4 tane kafes yaptım. Şimdi tam bakın tabanın oval kısmın tam orta noktasına gelmiş oldum. Şimdi burada bir artırma yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Hiç arada boşluk bırakmadan hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp buraya bir yarım trabzan yaptım. Bu şekilde ikinci artırmamı yaptım. Tabanın oval kısmının sağ tarafına bir artırma yaptım. Tam orta kısmına bir artırma. Bir de şimdi o tabanın oval kısmının sol tarafına da bir artırma yapacağım. Şimdi tekrar yine burada bir zincir çektim. Biz burada 4 tane kafes yapmıştım arttırmaya kadar. Yine aynı şekilde 4 tane arada birer boşluklu kafes oluşturacağım. 1 2 ve şimdi 3. kafesi yapıyorum. 3 ve bir tane daha yapacağım ve 4. Şimdi 4 tane burada kafes yaptım artırmadan sonra. Şimdi bakın tam köşeye geldim. Biraz dediğim gibi burada bir iki sık iğne kayma olabilir, hiç fark etmiyor. İstediğiniz yerden de artırma yapabilirsiniz. Oval kısmına bu şekilde aralı boşluk bırakıp 3 tane artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi arada bir zincir çektim ve burada 3. artırma yapacağım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine battım ve 3. artırmamı bu şekilde yapmış oldum. İlk biz burada 3 tane kafes yaptık. İlk artırmayı hemen 3 kafesten sonra birincisini yaptık ve daha sonra 4 kafes yaptım. 4 kafesten sonra yine bir artırma yaptık. İkinci oldu. Tekrar arada 4 kafes daha oldu ve 4 kafesten sonra da tekrar 3. artırmamı bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bundan sonra devam edeceğim. Yine arada birer boşluklu oval kısmında burada artırmamı tamamladım. Devam ediyorum. Birer boşluk bırakıp aralarda tekrar kafeslerimizi yapacağız. Birer boşluk bıraktım. Bir sonraki noktaya kafesimi yaptım. Bu şekilde devam edelim. Diğer taraftaki oval kısmına kadar gelelim. Ovalin diğer köşesine geldim. Şimdi yine burada köşede burada arttırmamı yapacağım. Dediğim gibi istediğiniz tarafta arttırma yapabilirsiniz. Ben bir ortada, bir sağda ve bir de sol kısımda ovalin arttırma yapacağım. Burada sayıya bağlı kalmamak için kafes sayısı önemli değil. Herhangi bir noktasından artırabilirsiniz. Ben yine de burada kafes sayısı da vermek istiyorum. Burada ben 19 tane kafes yaptım. Dediğim gibi 20 olur, 21 olur. Hiç fark etmez. Ovalin köşesinde artırmamı şimdi burada yapacağım. Bir zincir çekeceğim arttırmak için ve hemen yanındaki sık iğnenin içine battım ve tekrar bir yarım trabzan yaptım. Bu şekilde birinci artırmamı yaptım. Şimdi ortaya kadar geleceğim. Kafes yapacağım. Buraya kadar arada boşluk bırakacağım. Birer boşluk bırakıp artırmadan sonra devam edeceğiz kafeslerimizi yapmaya. Şimdi tekrar yine bir boşluk bırakıyorum ve burada tam ortaya gelmiş oldum. Yine ben diğer tarafta olduğu gibi 4 tane burada kafes yaptım. Şimdi tam ortada 4 kafesten sonra yine bir arttırmamı yapacağım burada. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp ve buraya ikinci arttırmamı yapmış oldum. Şimdi tekrar yine buradaki gibi 4 tane yine kafes yapacağım. Arada birer boşluklu bir boşluk atladım. İkinci sık iğnenin içine batıp yarım trabzan yaptım. Bir tekrar bir boşluk bıraktım. 2 bir boşluk bıraktım ve 3. kafesimi yaptım ve son bir tane daha 4. kafesi yaptım. Şimdi tekrar 4. kafesi yaptıktan sonra 3. artırmamı yapacağım. Yine ovalin, bakın şu şekilde tabanın oval kısmının köşesine burada bir artırma yapmış olacağız. Hemen yanındaki boşluk bırakmadan hemen yanındaki sık iğnenin içine
bir yarım trabzan bu şekilde yaptım. Şimdi burada 3 tane arttırma yapmış oldum. Arada 4 kafes boşluk bıraktım ve bu şekilde 3 tane arttırma yapmış olduk. Şimdi devam ediyorum. Tekrar yine aralıklı yine birer sık iğne boşluk bırakacağız. Kafeslerimizi oluşturacağız. Devam ediyoruz kafeslerimizi oluşturmaya. Artık arttırmadan sonra aralarda birer boşluk bırakıp kafeslerimizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi arttırmadan sonra burada kafes sayısı vermek istiyorum. En son ovalin köşesindeki arttırma yerimiz burası. Yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tane oldu. Şimdi 17. kafesi yapar, hem 17. kafesi yapacağız ve aynı zamanda da birleştirmesini yapacağız. Bir zincir çektim. Biz sıranın başında 3 zincir çekmiştik. İkinci zincirin içine battım. İlmek çıkartıp diğer ilmeğin içinden çıkarttım. Bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. 17 tane oldu. Ovalin diğer artırmasını bakın burada yapmıştık. Buraya kadar saydığım zaman buraya kadar 17 idi. 18, 19 ve 20 tane. Burada kafes sayı var 2 arttırma arasında. Diğer 2 arttırma arasında da 19 tane kafesimiz vardı. Bu tarafta da 20 tane oldu. Buradaki sıraya tam sıra sayısına takılmayın. Kaç tane kafesi olduğuna. Burada istediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz. Sadece işte ovalin köşelerine ve ortaya olacak şekilde arttırmamız yeterli. Şimdi bu şekilde tamamladım bu sıramı. Şimdi 2 sıra daha sık iğne sırasını yapacağım. Şimdi onu yapmak için burada birleştirmemizi yaptık. Bir zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa buraya bir sık iğne yaptım. Şimdi hemen bir zincirlik boşluğa tekrar buraya bir sık iğne. Trabzanın tepesinde yapmam gerekiyor. Tekrar yine aynı boşluğa trabzanın tepesini yapmayacağım. Boşluğa 2 sık iğne. Tekrar bir zincirlik boşluğa yine buraya 2 tane aynı noktaya sık iğne yapacağız. Bakın bu şekilde devam edeceğim. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyorum. 1 ve aynı noktaya ve 2. Trabzanın tepesine yapmıyorum burada. Bir zincirlik boşluğa aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde boşlukları 2'şer tane sık iğne yapalım. Tüm çevresine dolanalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğun içine de buraya 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bir sıra daha sık iğne gideceğimiz için burada birleştirme yapmadan direkt döne döne öreceğimiz için ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp normal yine buraya sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. Bu sırada tekrar her sık iğne boşluğuna birer defa batıp bu şekilde ilerleyelim. Sık iğnemizi yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada en son bakın bir tane sık iğnem kaldı. Ardından bu sırayı tamamlamış oluyoruz. En son sık iğne kala burada aynı zamanda rengimi de değiştireceğim. Mavi ipime geçeceğim. Şimdi son sık iğnenin içine battım. Bakın ilk bir sıranın başında yaptığım sık iğnem burası. Son bir tane sık iğnem kaldı. Son sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şimdi bunu burada bekletiyorum ve mavi ipimi alıyorum. Alttan biraz ip bırakacağım. Daha sonra örerken bu kısa ipi içeride yürüteceğiz. Şimdi bu 2 ilmeğin arasından mavi ipimi çıkartacağım. Mavi ipimi aldım ve 2 ilmeğin arasından mavi ipimi çıkarttım ve natural renk ipimi burada asılıyorum. Burayı sıkıştırdım. Şimdi devamında ve buradaki açık renk ipimi örmeyeceğim. Bunu burada bekleteceğim. Hemen yanındaki sık iğnenin içine battım ve artık bundan sonra mavi ipimle örmeye başlayacağım. Şimdi bir sıra mavi ipimizle örmeye devam edeceğiz. Sık iğne yapacağız. Hemen yanındaki sık iğnenin içine tekrar devam ediyorum. Bakın bu şekilde
birer tane tekrar mavi ipimizle örmeye devam edelim. Buradaki yaptığımız gibi sıramızın sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. En son bakın bir tane sık iğnem kaldı. Şimdi burada hem sık iğnemizi yapacağız, aynı zamanda tekrar açık renk ipime geçeceğim. Şimdi son sık iğnenin içine batıp ilmek çıkarttım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Şimdi mavi ipimi bırakıyorum. Biz burada açık renk ipimizi kopartmamıştık. Şimdi buradan 2 ilmeğin arasından açık renk ipimi çıkarttım. Bakın bu şekilde rengimi değiştirmiş oldum. Şimdi ben burada mavi ipimi kopartacağım. Açık renk ipimizle devam edeceğiz örmeye. Burada mavi ipimi kopartacağım. Biraz fazladan bırakıyorum. Daha sonra aralardan üzerine sık iğne yapacağız, yürüteceğiz içinde. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki sık iğnenin içine batacağım. Mavi ipimi tuttum. Bakın şu şekilde yanındaki sık iğnenin içine batıp kısa ipimi arada bıraktım. Bir sonraki sık iğnenin içine battım. Bu şekilde devam edeceğiz. Birer tane tekrar sık iğne yapacağız. Açık renk ipimizle devam edelim sık iğne yapmaya. Sıra sonuna geldiğimiz zaman tekrar önümüze gelen sık iğnenin içine birer tane daha batacağız. Bu şekilde açık renk ipimizle de 2 sıra olacak şekilde sık iğnemizi tamamlayalım. 2 sıra açık renk ipimle döne döne sık iğne yapmış oldum. Şimdi yeni sıraya geçeceğiz. Yeni sırada bakın burada bizim kafes sırasının aynısını şimdi bu sırada uygulayacağız. Yine aynı oval kısmında 3 tane arttırma yapacağız. Aynı şekilde diğer tabanın yine oval kısmında yine 3 tane de bu tarafta kenarda arttırmamızı yapmış olacağız. Şimdi ilk önce sıramı tamamladıktan sonra ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp burada birleştirme yapacağım. İlmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırdım ve sıramı birleştirmiş oldum. Şimdi yeni sıra için, kafes sırası için buradakinin aynısını yapacağız. 3 tane zincirle başlayacağım. 1 2 ve 3. Hemen yanındaki sık iğneye atladım ve bir sonraki sık iğnenin içine buraya ilk yarım trabzanı yaptım. İlk kafesi oluşturmuş oldum. Şimdi bir zincir çekeceğim ve bir boşluk bıraktım ve bir sonraki sık iğnenin içine tekrar bir yarım trabzan ve tekrar bir boşluk bıraktım ve bir sonraki sık iğnenin içine buraya bir yarım trabzan yaptım ve 3 tane kafeste başladım. Şimdi ben burada arttırmamı yaparken biz ilk kafes sırasında arttırdığım yerin aynı hizasında arttırmamı yapacağım. Burada kayma olabilir, sağını yapabilirsiniz, solunu yapabilirsiniz, aynı hizasını yapabilirsiniz, hiç fark etmiyor arttırma yaparken. Şimdi burada ben aynı hizasına denk getirdim. Şimdi bir zincir çekip arttırmamı yapacağım. 3 kafesten sonra ilk arttırmamı hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp yarım trabzanı yaptım ve ilk arttırmamı yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Yine aralarda bir zincir çekeceğiz. Yine arada birer boşluk sık iğne bırakıp kafesimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Burada ikinci arttırmamı da şu şekilde yapacağım ben. Tam orta kısımda, çantanın oval kısmının tam orta noktasında ben burada arttırmamı yapacağım. Biz buradaki çakma sık iğne ile yaptığımız kafes kısmında tam ortadaki arttırma yaptığımız yer burası. Bunun hizasına denk gelecek şekilde buraya kadar arada birer boşluk bırakıp kafes yapacağım. Tam orta kısmına geldiğim zaman tekrar burada bir arttırma yapacağım. Şimdi burada devam ediyorum. Birinci kafesi yaptım. Tekrar bir boşluk bırakıp ikinci kafesi yaptık. 2 3 4 arttırmadan sonra 5 tane burada kafes yaptım. Şimdi tam benim burada arttırma yaptığım yerin hizasına geldim. Şimdi 6. kafesi burada arttırma yapacağız. Bir zincir çekip
Hemen yanındaki sık iğnenin içine buraya artırmamı yapmış oldum. Hizasına denk getirdim. 5 tane kafesten sonra bir artırma yaptık. İlk başta biz 3 kafes yaptık, bir artırma. Daha sonra 5 kafes, bir artırma. Şimdi yine aynı şekilde diğer benim artırma yaptığım noktam burası. Buraya kadar kafes yapacağım. Yine burada aynı olması için ben yine 5 tane kafes yapacağım. Arada birer boşluk bırakıp 5 tane kafes oluşturacağım. 2 3 4 ve 5. 5 tane artırmadan sonra kafes oluşturdum. Bakın bizim bir önceki kafes sırasında artırma yaptığım nokta burası. Dediğim gibi bir sağına bir soluna da yapabilirsiniz. Aynı hizasına denk getirebilirsiniz. Şimdi bakın yine aynı hizasına denk getirdim. Şimdi burada bir artırma daha yapacağım. Hemen yanındaki boşluğa yarım trabzanı yaptım ve bu şekilde arttırmamı yapmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Yine aralarda birer boşluk bırakacağız. Kafeslerimizi oluşturacağız. Çantanın kenar kısmındaki 3 tane arttırmamı yapmış oldum. Devam edeceğim. Yine aralarda birer boşluk bırakıp kafeslerimizi oluşturalım. Ve diğer tarafta yine oval kısmını ilk arttırma yaptığım yere kadar, hizasına kadar birer boşluklu kafeslerimizi oluşturalım. Çantanın oval kısmının diğer tarafında ilk arttırma noktasına geldim. Biz bir önceki kafes sırasında ilk arttırma yaptığım noktam benim burası. Bunun hizasına denk getirdim. Karışıklık olmaması için aynı hizada yapacağım ben arttırma noktalarımı. Burada istediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz. Bir gerisi olabilir, bir ilerisi olabilir. Hiç fark etmiyor. Sadece burada karışıklık olmaması için aynı hizada yapmaya çalışacağım ben arttırma noktalarımı. Burada aynı zamanda diğer taraftaki en son arttırma yaptığım noktam burası. Buradaki kafes sayısını vermek istiyorum. Kafes sayımız hiç önemli değil. Eksik veya fazla olabilir. Hiç fark etmiyor. Ama ben yine de burada kafes sayısı da sizlere vermek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 19. Tam burada 19 tane kafes yaptım. Şimdi arttırmamı yapacağım 19 tane kafesten sonra. Dediğim gibi buradaki sayılar eksik veya fazla olabilir. Hiç fark etmiyor. Aynı hizada da yapmayabilirsiniz burada arttırmayı. Sağına da olabilir. Solundaki bir ileri de olabilir. Sadece burada karışıklık olmaması için, daha iyi anlaşılır olması için ben arttırmalarımı aynı hizada yapmaya çalışacağım. Şimdi burada arttırma yapacağım. Arada bir zincir çekip hemen yanındaki sık iğnenin içine battım ve buraya yarım trabzan yaptım ve ilk arttırmamı bu şekilde yapmış oldum. Bakın aynı hizada yaptım. Şimdi ilk ovalin tam orta noktasındaki benim arttırma yaptığım nokta bakın burası. Tam buraya kadar kafes yapacağım. Diğer tarafta ben arada 5 tane kafes yapmıştım. Yine burada da aynı şekilde arada 5 tane kafes yapacağım. Bir boşluk bıraktım ve yanındaki sık iğnenin içine yarım trabzan yaptım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 5 tane kafes yaptım. Tam burada 5 kafesten sonra arttırmamı yapacağım. Yanındaki sık iğnenin içine battım ve arttırmamı yaptım. Şimdi tekrar devamında bir zincir çektim. Bir boşluk bırakıp yine ilk kafesi oluşturdum. 1 2 3 4 ve 5 tane kafes yaptım. Aynı diğer tarafta
yaptığımın aynısını bu tarafa da uyguladım. 5 artırmadan sonra 5 kafes yaptım. Bakın bir önceki kafes sırasındaki en son arttırma yaptığım noktam burası. Tam bunun hizasına dediğim gibi bir ilerisi de olabilir. Bu şekilde şimdi arttırmamı yapacağım. Bir zincir, hemen yanındaki sık iğnenin içine bir yarım trabzan yaptım ve bu şekilde arttırmamı yapmış oldum. İlk arttırmamı yaptım. 19 kafes yaptıktan sonra ilk arttırmamı yaptım. 5 tane kafes yaptım. Bir arttırdım. Tam hizasına denk getirdim. Tekrar 5 kafes yaptım. Ve en son yaptığım kafesin hizasına denk getirmeye çalıştım. Bu şekilde 3. arttırmamı da yapmış oldum bu tarafta. Şimdi aralarda yine birer tane zincir boşluğu bırakacağım. Kafesimi oluşturmaya devam edeceğim. Bir boşluk bıraktım. İkinci boşluğa bir yarım trabzan şekilde ilerleyeceğiz. Birer boşluk bırakıp yarım trabzanlarımızı yapmaya devam edelim ve başladığımız noktaya kadar gelelim. Başlangıç noktama geldim. Şimdi artırmadan sonra sizlere yine yaptığım kafes sayısını vermek istiyorum. Dediğim gibi kafes sayısı burada önemli değil. Yine de ben burada vermek istiyorum. Artırmadan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16 tane kafes var. Şimdi 17. kafesi yapacağım. Bir zincir çektim ve başta biz 3 zincir çekmiştik. Şimdi ikinci zincirin içine batıp ve buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım ve 17. kafesi bitirdim ve ilk buradaki arttırma yaptığım noktaya kadar saydığım zaman buraya kadar 17 idi. 3 tane de biz başta yapmıştık ve 20 tane burada kafes var. Şimdi tekrar yeni sıraya geçeceğiz. Bakın şuradaki bizim yaptığımız 2 sıra açık renkle yaptığımız sık iğne sırasının aynısını yapacağız. Şimdi burada başlangıcı yapmak için bir zincir çektim. Zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi bir zincirlik boşluğa buraya 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa yine aynı şekilde 2 tane sık iğne, tekrar bir zincirlik boşluğa yine aynı şekilde 2 tane sık iğne yaptım. Bu şekilde devam edelim. Boşluklara ikişer tane sık iğne yapalım. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman hiç birleştirme yapmadan direkt ilk sık iğnenin içine yine normal şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam edelim. Yani buradaki yaptığımız sıranın aynısını yapacağız. 2 sıra açık renkle burada sık iğne yaptıktan sonra bir sıra aynı burada yaptığımız gibi mavi ipimizde bir sıra yine sık iğne yapacağız. Ardından tekrar rengimizi değiştirip yine açık renk ipimize geçip yine burada 2 sırada açık renk ipimizde sık iğne yapacağız. Ve ardından bir sıra tekrar buradaki yaptığımız bizim kafes sırasını oluşturacağız. Yine aynı o sırada da yaparken hep her kafes sırasında yine aynı çantanın sağ tarafındaki oval kısmında 3 tane arttırma yapacağız. Yine çantanın sol tarafındaki oval kısmında yine 3 tane arttırma yapacağız. Bir tane sağından, bir tane orta kısmından ve bir tane de sol kenarından, her kenarda 3'er tane arttırma yapacağız. Yani bizim buradaki yaptığımız sıranın aynısının tekrarını yapacağız. Her burada kafes sırasını yaparken, arttırma yaparken buradaki aradaki kafes sırası sayısı önemli değil. Sadece arttırmalarımızı bir önceki sırada yaptığımız kafesin aynı hizasına denk getireceğiz. O şekilde yapacağız. Yine aynı orta kısımda da yine arttırma yaparken hep arttırmalarımızı 3 tane arttırmalarımızı yaparken bu arttırdığımız yerin aynı hizasında denk getireceğiz. Aynı burada yaptığımızın aynısını yapmış olacağız. Her kafes sırasında bu işlemi uygulayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ve toplamda 4 tane model yapacağız. Biz burada bir kafes
ve 5 sıra sık iğne bir modeli oluşturuyor. Şimdi biz ikinci modeli yapıyoruz ve toplamda dediğim gibi buradaki yaptığımız model 4 tane olacak şekilde çantamızı tamamlayalım. Aralardaki kafes sayısı önemli değil. Her kafes sırasında arttırmalarımızı yaparken bir önceki kafesteki arttırma yaptığımız aynı yerin hizasına denk getirmemiz yeterli. Bu şekilde buradaki yerin aynı tekrarını yapalım. En son çantanın son şeklini sizlerle paylaşacağım. Sıramı tamamladım, çantamı büyüttüm. Bizim ilk yaptığımız kafes sırası ve 5 sıra sık iğne bir modeli oluşturuyordu. Toplamda bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 tane olacak şekilde modelimi tamamladım. Hep bizim buradaki çantanın bir kenarına her kafeste 3'er tane arttırma yaptık. Her kafes sırasında bunu uyguladık. Sık iğnelerde bunu yapmamıştık. Diğer tarafta da yine aynı şekilde her kafes sırasında 3'er tane arttırmamızı yaptık. Arttırmaları yaparken belirttiğim gibi bakın şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Sağ tarafta arttırdığım kafesin bakın aynı hizasına denk getirmeye çalıştım. Bir ileri bir gerisi de olabilir, hiç fark etmez. Ve ortadaki arttırma yaptığım bakın hep aynı hizasına denk getirmeye çalıştım arttırmalarımı. Sol tarafta da yine aynı şekilde kafeslerdeki arttırma yaptığımız nokta. Bu şekilde arttırmalarımı yaptım. Dediğim ki aralardaki kafes sayısı aynı olmak zorunda değil. Eksik veya fazla olabilir, hiç fark etmiyor. Bu şekilde aynı diğer tarafa da aynı şekilde arttırmalarımı aynı hizada yapmaya çalıştım. Bu şekilde çantamızı bu kısmı tamamladık. Şimdi çantanın alt kısmına bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. En son burada sık iğnemi tamamladım. Sıranın başı, başlangıç noktam bakın benim burası. Şimdi burada ilmek kaydırma yapacağım. Direkt başladığım sıranın başındaki sık iğneye batıp ilmek çıkarttım ve diğer ilmeğin içinden çıkarttım. Bir sonraki sık iğnenin içine battım, ilmek çıkartıp diğer ilmekten bu şekilde kaydırdım. İlmek yürütmemizi bu şekilde yaptık. Burada ben ilk yaptığım ilmek kaydırmanın içine işaretleyici taktım. Burası bizim sıra başı olacak. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye battım ve ilmek kaydırma yaptım. İlmek kaydırmaları yaparken çok sıkı bu kısmı yapmayalım. Hafif ilmeğimizi uzatıp ondan sonra sık iğnenin içine battım ve diğer ilmekten çıkarttım. Bu şekilde ilmek kaydırmalarımızı yapacağız. Bir sıra. Devam edelim. İlmek kaydırmaları yapalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. En son sık iğneye de ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Ben burada ipimi koparttım. İpimi burada çıkartıyorum. Ben burada ince bir tığ alacağım. Şimdi ilk yaptığım ilmek kaydırmayı burada atlayacağız. Burayı çıkarttım. İlk yaptığım ilmek kaydırmayı atladım ve bir sonraki ilmek kaydırmanın bu şekilde ikisini birlikte aldım ve bu ipi çantanın iç kısmına alacağım. Son yaptığım ilmek kaydırmanın da bakın bu şekilde üstteki duran tek kanadına batıp tekrar bu ipi çantanın iç kısmına aldım ve bu şekilde birleştirmemi yapmış oldum. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmına alacağım. Ve bu ipi aralardan saklayıp fazlasını da kopartalım. Bu şekilde çantanın bu kısmını tamamlamış olduk. Çantanın ben kulpunu diktim. Taba rengi deri 70 santimlik bir kulp kullandık. Videonun açıklama kısmına aldığım yerin linkini de ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Dikerken burada ben kahverengi kağıt ip kullandım. Elinizde mumlu ipiniz varsa
Askının renginde mumlu iple de dikebilirsiniz. Bu şekilde çok hoş oldu. Burada ben sizlere ölçü de vermek istiyorum. Kulpumu dikerken tam oval tabanın kenarlarından güzel bir şekilde çantamı ortaladım. Ortaladıktan sonra kenarlardan bakın bu şekilde ölçü verdiğim zaman 13 santim sağdan ve soldan boşluk bıraktım. Bir de orta kısmında ölçüsünü vermek istiyorum. 13,5 santimde orta boşluk var. Bu şekilde kulpumuzu dikmiş olduk. İçine astar yapıp o şekilde kullanabilirsiniz. Orta kapanma yerinde çıt çıt da dikilebilir. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Ben burada sizlere çantanın son bitmiş halinin ölçülerini vereceğim ve ne kadar rafya ip kullandığımı da belirteceğim. Çantanın burada en geniş yerinden ağız kısmından sizlere ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Eni 43 santim ve yükseklik tabandan sonra ilk sık iğneden itibaren ölçtüğüm zaman yükseklikte 26 santimde yüksekliği var. Tabanın ölçüsünü de vereceğim sizlere. Tabanın eni 29 santim ve derinlik 17 santimde çantanın derinliği var. Çantamızın ölçüleri bu şekilde. Ben rafya ip olarak mavi ipten bakın çok az kullandım. Natural renk ipten de bir tane kullandım. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Harika bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.